Fyodor Mihailovich Dostoyevski 11 Kasım 1821 yılında Moskova'da dünyaya geldi. 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan Fyodor, verem hastası bir anne ve alkolik bir babanın çocuğu olarak sorunlarla dolu bir evde büyümek zorunda kaldı. Babası Mihail Dostoyevski yoksullar evinde hekimlik yapmaktaydı. Evinde çalışanlara kötü davranan Mihail'in yaptıkları Fyodor'u olumsuz şekilde etkiliyordu. Hatta bu yaşananlardan ötürü babasını öldürmeyi bile düşünmüştü. Freud, Dostoyevski'nin babasına olan nefretinin ilerleyen yıllarda sinirsel bozukluğa ve Sara hastalığına neden olduğunu da öne sürdü. Mihail Dostoyevski zaman zaman Fyodor'u çalıştığı hastaneye götürmekteydi. Meraklı bir çocuktu Fyodor. Yoksullar evindeki hastalarla sık sık konuşma imkanı buluyordu. Yazdığı kitaplarda burada tanıştığı insanların da etkisi kondu. Mihail Dostoyevski her ne kadar sorunlu bir baba da olsa çocukların eğitimiyle yakından ilgileniyordu. Annesinin hayatını kaybetmesinin ardından Moskova'da yaşamak istemeyen Fyodor, St. Petersburg'da mühendislik okumaya karar verir ve bu kararı babası tarafından destek görür. Üniversite yıllarında agresif tavırları nedeniyle okuldaki arkadaşları tarafından kendisine Ateş Fediye lakabı takılmıştır. Öğrencilik hayatı devam ederken 1839 yılında babası Mikhail Dostoyevski yaşamını yitirir. Mihail Dostoyevski'nin eceliyle mi vefat ettiği yoksa kötü davrandığı hizmetçilerinden biri tarafından mı öldürüldüğü henüz bilinmez. Ancak Fyodor babasının ölümüyle ilgili şu sözleri söyler. "Babamın ölümüyle ilgili hiçbir sorumluluğum yok ama ölümünün tüm günahını almaya hazırım. Çünkü onu öldürmeyi çok düşündüm." Dostoyevski okulunu bitirdikten sonra orduda mühendis asteğmen olarak göreve başlar. Ancak yazarlık hevesi nedeniyle ordudaki görevi çok da uzun sürmez. Yazarlık serüvenine atılan Dostoyevski'nin ilk kitabı İnsancıklardır. Kitabı 1845'in Mayıs ayını tamamlayan Dostoyevski, yayıncısının bazı değişiklikler yapması istemesi nedeniyle bunu kabul etmez ve kitabı kendi imkanlarıyla yayımlar. Kitabın yayınlanmasının ardından dönemin ünlü eleştirmenlerinden Belinsky, Dostoyevski'nin geleceğin önemli yazarlarından biri olacağını belirtirken, şair Nikolay Neksarov yeni bir Gogol doğdu ifadelerini kullanmıştır. Aynı yıl Öteki adlı romanını kaleme alan Dostoyevski, kitabında kendini ortadan kaldırmaya çalışan bir memuru anlatır. Bu kitap ne yazık ki okurlar tarafından pek de tutulmamıştır. 1847'de Ev Sahibesi adlı kitabını yayınlayan Dostoyevski'nin bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını görürüz ve aldığı eleştiriler sonucu yazarlık kariyerine ara verip siyasete atılır. Siyasete atılan Dostoyevski, Çar'a karşı muhalif, batıcı bir yapının içinde bulmuştur kendini. Bu dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Dostoyevski, 1849 yılında devlete karşı suç işlemekten dolayı tutuklanıp hapse atılır. 8 ay süren hapis hayatının ardından hakkında çıkarılan idam kararı Çar tarafından affedilir ve tam kurşuna dizilmek üzereyken infazı durdurulur. İdamı durdurulan Dostoyevski'nin cezası 4 yıl kürek, 6 yıl zorunlu askerlik cezasına çevrilmiştir. Cezası sona eren Dostoyevski St. Petersburg'a geri döner. Burada abisi ve arkadaşı Satrov ile Veremya adlı bir dergi çıkartır. Bu süreçte fikirleri değişen Dostoyevski Slav Birliği'nden yana bir duruş sergiler. Yeniden kitap çıkartmak isteyen Dostoyevski, yayıncı Stellovski ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre Stellovski kendisine 2 yıl yetecek kadar bir para vereceğini söyler. Ancak bu süreçte kısa bir roman yazmasını ister. Bunu yapması halinde herhangi bir sorun olmayacağını, ancak yapmaması halinde daha önce yayınlanan ve bundan sonra yayınlanacak olan tüm kitapların haklarının kendine geçeceğini söyler. Dostoyevski artan borçlar nedeniyle çaresiz kalır ve teklifi kabul eder. 23 ay geçmiştir. Dostoyevski bu zaman zarfında tek kelime bile yazamamıştır. Bu süreçte stenografi eğitimi alan öğrencilerden biri olan Anna Dostoyevski'ye geldi ve kendisine yardım edebileceğini söyledi. Anna'nın yardımıyla Dostoyevski kitabını hazırladı ve anlaşmanın son gününde yayıncısına teslim etmek üzere yola çıktı. Yayıncı Stellovski anlaşmanın Dostoyevski aleyhinde sonuçlanması için o gün ofisini kapattı. Bunun üzerine Dostoyevski notere giderek kitabı tasdik ettirdi. Yaşanan bu olay sonrası Dostoyevski ve Stellovski davalık oldu. Yayıncının bu işgüzarlığı kendisine pahalıya mal oldu ve davayı Dostoyevski kazandı.
Bu sancılı süreç aynı zamanda Dostoyevski ile kitabının hazırlanmasına yardımcı olan Anna'nın yakınlaşmasını sağladı. Ve bu yakınlık 1871'de evlilikle sonuçlandı. Dostoyevski hayatı boyunca kumar tutkusu nedeniyle fakir bir hayat sürdü. Artan borçları nedeniyle kitaplarını değerlerinden çok daha aşağılarına, yayın evlerine satmak zorunda kaldı. Freud'a göre Dostoyevski'nin kumar tutkusu aslında onun kendisini cezalandırma yöntemiydi. Rus edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Dostoyevski'nin ilk eserlerinde Gogol ve Pushkin'in etkileri görülmektedir. Ancak zamanla kendi özgün tarzını bulmayı başarmıştır. Romanlarında oluşturduğu karakterler üzerinden insanların karanlık yüzünü etkili bir şekilde betimleyen Dostoyevski, onları keskin bir çizgiyle değil, tüm iyi ve kötü yanlarıyla okuyucularına aktarmıştır. Kitaplarında insan psikolojisinin derinlerinde gezinen Dostoyevski 1881'de hayatını kaybetti. Cenazesine binlerce insan katıldı. ...59 yıllık ömre başta Suç ve Ceza ve Karamazov kardeşler olmak üzere çok sayıda eser sığdıran Dostoyevski bugün hala yazılarıyla yaşamaya